arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda iğne işi olarak yapmış olduğum bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. İğne ile yapmış olduğum bir çalışma arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Paspaslardan seccadelere, çantalara, böyle battaniyelere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde işte rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma arkadaşlarım. Yapımı da gayet kolay. Bakın böyle ters, iki şişle ters örgü gibi duruyor. Ama iğne ile yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şöyle fazla zamanınızı da almadan. Bir halı kaydırmaz kullandım. İğnem var gördüğünüz gibi. Bir de Alize'nin şöyle Maxi Batik isimli ipini kullanarak yaptım. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih tamamen size ait. Bir köşesinden başlıyoruz. Şöyle giriş yapıyorum buraya. Ve bir miktar ipi böyle bırakıyorum ki kaçma olmasın. Şimdi buradan hemen yukarıdan bakın giriş yapıyorum. Yanındaki yerden çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra ise arada bir tane boşluk bırakıyorum ve buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Bakın şöyle çapraz bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi bir üste geçiyorum yine. Yine arada bir tane bırakıp diğerinden bakın şu şekilde 1 2 üçüncüden giriş yapıp buradan tekrar ikinciden çıkartıyorum. Bu şekilde ilk sırayı tamamlayacağız. Bir miktar yapsam yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlarım bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Buraya kadar geldiğimizi düşünün. Hemen oradan geri kenar burası öyle düşünün. Geri dönerken şu şekilde bakın. İpim böyle burada. Birkaç sıra göstermek istediğim için hemen bu kadar yeterli bizim için. Buradan bu şekilde alıyorum. Çekiyorum. Artık üst tarafında çalışacağız. Şöyle çekiyorum. Şimdi burada ise hemen bakın şu aradaki yerden şöyle açalım. Buradan giriş yapıyorum bu şekilde ve çekiyorum. Şimdi buradan arkadaşlar bakın şöyle giriş yaptım. Şimdi ise bu şekilde buradan giriş yaparak çekiyorum ipimi. Bakın böyle bir yer oluşuyor. Bu da ters örgü gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi buradan giriş yapıyoruz yine. Bu şekilde de üst kısmını tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay bir çalışma. Yeni başlayan arkadaşlarım için şöyle biraz daha yavaş bir şekilde göstermek istedim.
Son yerden giriş yapıyorum yine. Oradan da çekiyorum arkadaşlar, bakın. Ve buradan şimdi giriş yapıyorum, şu ilk başlangıç yerimden bir üst sıraya geçiyorum. Evet. Bu şekilde geçiyoruz. Kenar kısımlarını bu şekilde yapıyoruz. Ve tekrardan bakın, şimdi yine aynı ilk başlangıçta yaptığımız gibi buradan ve buradan alıyorum. Çekiyorum. Bu alt kısmını, yani şu anda yaptığım yeri farklı bir renk, üstünü farklı bir renkte yapabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar bakın, şuradaki tek olan yerimi, bakın şöyle buradan giriş yapıyorum. Bu tek olan yerden çıkartıyorum. Şimdi yine aynı üst tarafta aynı. Arada bir tane boş bırakıp hemen bu şekilde alıyorum. Altı ise bakın buradan ve buradan. Şimdi yine sona geldiğimizi düşünün, kenar kısmına. Yine aynı şekilde bakın buradan geçirdim, aldım. Şu görüntüyü elde ettim. Şimdi yine iğnem ile bakın şöyle giriş yapıyorum ve buradan başlayıp devam ediyorum. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama iğnenizin ucu şey olsun, elinize batmasın. Böyle de yapabilirsiniz yani. Evet, bakın bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle yandan göstereyim. Ve bir üst sıraya da bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir miktar daha kenar kısmını yapalım. Ben burayı tığ ile çevirdim. Dilerseniz tığ yardımı ile, dilerseniz iğne yardımı ile çevirebilirsiniz. Ben orayı tığ ile çevirdiğim için şimdi sizlere de tığ ile anlatacağım arkadaşlar. Şöyle hemen bakın, şu kenardan, bu kenarından başlayın. Bir de hepsini bitirin arkadaşlarım. Yani bütün paspas çalışmasını bitirip tığ ile devam edebilirsiniz. Şöyle tutundum herhangi bir yerinden. Burayı kenar düşünün. Her birinden bir tane aldım ve sık iğne şeklinde kenarını çevirdim arkadaşlar. Diğerinde bu şekilde yaptım diye yani böyle gösteriyorum. Dediğim gibi dilediğiniz her türlü yapabilirsiniz burayı. Bakın şöyle gayet kolay oldu. Şimdi bu kenarını bu şekilde çevirdim. Diğer tarafı, diğer kenarını ise arada bir tane şöyle devam edelim. Bu köşeyi arkadaşlarım şöyle ve 2 defa en az yapın ki burada şey kalmasın. Hani boşluk gözükmesin.
Şu şekilde bir tane daha yapıyorum. Şimdi bu kenarı bir tane zincir çektim ve bu aradan boşluğa geçiş yaparak bakın şöyle buraya bir tane yine sık iğne şeklinde yaptım. Yani dediğim gibi dilediğiniz her türde yapabilirsiniz bu kısımlarını. Tamamen tercih size kalmış arkadaşlar. Bakın böyle bir görüntüye sahip oluyor. Burada da şöyle göstereyim sizlere, bakın. Böyle duruyor arkadaşlar. Bence güzel oldu. Böyle daha kibar oldu. Yani çok fazla da yorulmadan böyle yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlarım. Evet, bu videomda da size bunu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Arkası da bu şekilde arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.